arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün telgraf çiçeğinin bakımı ve çoğaltılması ile ilgili kısa bir video hazırlamak istedim sizlere. Gördüğünüz gibi telgraf çiçeğin büyüdü. Bunu eski videolardan görebilirsiniz. Oldukça küçücük bir filizden, küçücük bir çelikten yetiştirmiştim. Ama çok hızlı büyüyen bir bitki. Yeterli ışık aldığında ve sulama konusuna da özellikle dikkat ettiğinizde çok hızlı bir şekilde büyüyor. Eski videolarımı izlerseniz böyle sadece bir tane filizden yetiştirmiştim. Ve gördüğünüz gibi şu an aşağıya doğru sarktı. Bu tarafa doğru da sarktı. Oldukça büyüdü. Çoğaltma konusuyla hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bakın, birkaç tane filizini şöyle çıkarabilirsiniz. Şu küçük haliyle bile olacaktır. Bunu bile şöyle toprağa gömmeniz yeterli arkadaşlar. Böyle küçük diye bakmayın. O bile çok hızlı bir şekilde gelişecektir. Şöyle koparmış olduğunuz bir filizi toprağa gömüyorsunuz. Sadece yapacağınız bu. Hemen tutunabilen bir bitki, hemen kök salıyor. Şöyle diktiğinizde çok hızlı bir şekilde büyüyeceğini göreceksiniz. İstediğiniz herhangi bir yerini koparabilirsiniz. Ben genellikle şöyle eski olan şu sürgünleri kopararak bunları dikiyorum. Böylelikle hem bitki yenileniyor. Bakın şu alt kısımlarıyla üst kısımlarının canlılığı aynı değil. Bakın şunlar oldukça küçük ama bunlar böyle yaprakları daha büyük. Yine bunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Renginin bu şekilde olabilmesi için bol ışık alması gerekiyor arkadaşlar. Yeterli güneş almadığında bu mor olarak olan şeritler daha ziyade yeşil halde görünüyor. Böyle rengi bu şekilde olmuyor. O yüzden bol ışık alan bir yerde, bol güneş alan bir yerde olması gerekiyor arkadaşlar. Tekrar bir tane koparıp size çoğaltmasını göstermek istiyorum. Bakın şöyle buradan herhangi bir sürgün yerinden koparabilirsiniz. Bakın şuradan bir tane koparıyorum. Alttaki bir iki yaprağı koparmanız daha iyi olur. Böylelikle bitki gücünü vereceği için daha hızlı bir şekilde köklenir. Yine şuradan koparayım birkaç tane. Bakın böyle kenarlara doğru sürgünler veriyor. Bu sürgünleri kendiniz bakın şöyle sürgünler veriyor. Bu sürgünleri kırarak bunların her birini dikerek çoğaltabilirsiniz. Bu oldukça kısa bir süre içerisinde kökleniyor ve köklendikten sonra yine aşağıya doğru sarkarak büyüyor arkadaşlar. Hatta size şöyle bir tavsiyem var. Bu şekilde sarkan saksılara dikmeniz görüntüsünün daha güzel olmasını sağlayacaktır. Bu buraya yerleştiği için artık ben bunu kaldıramıyorum da her taraftan, çünkü sarkmaya başladı. Ben de yine öyle büyük sarkan bir saksıya dikerek asmayı düşünüyorum. Sulama konusunu nasıl yapacağınıza da değinmek istiyorum. Bakın sulama konusu oldukça önemli. Ama aşırı sulama yaparsanız köklerde çürüme olur. Toprağa şöyle dokunacaksınız. Şöyle dokunduğunuzda, şimdi bunun içi çok dolu olduğu için siz göremeyebilirsiniz. Şuradan göstereyim. Toprağa böyle dokunacaksınız. Bakın mesela bu toprak kuru bir toprak. Kuru olduğu için şu an buna sulama yapmam gerekiyor. Yine saksıda kontrol edeceksiniz. Elinizle kontrol etmek her zaman en ideal yöntemdir arkadaşlar. Bütün bitkilerinizi sularken sulamanın oranını ayarlamak için elinizle böyle kontrol etmenizi tavsiye ederim. Çünkü kontrol etmezseniz fazla sulama yaptığınızda kökler çürüyecektir. Az sulama yaptığınızda da bitki tutunamayıp kuruyacaktır. O yüzden sulama konusuna her zaman elinizde böyle kontrol ederek yapmanız gerekiyor. Yine bu dikmiş olduklarınızı da bir miktar bastırıyorsunuz. Çok fazla bastırmanıza gerek yok. Kullanacağınız toprakta bakın gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve geçirgen bir toprak kullanıyorum ben. Her zaman kullanacağınız toprak yumuşak ve geçirgen olursa bitki köklerini daha hızlı bir şekilde aşağıya doğru salacağı için, kökleri hızlı bir şekilde gelişeceği için bitkiniz de hızlı bir şekilde gelişir. Bu şekilde istediğiniz kadar dikebilirsiniz. Böyle olan filizlerden şöyle hemen dikiyorum arkadaşlar. Bakın olanlardan kırıp dikebilirsiniz. Bunları her diktiğiniz yine köklenip tutacaktır. Merak etmeyin. Şöyle dikiyoruz. Sulama işleminde nasıl yapıyorsunuz onu hemen göstereyim. Bakın toprak kuru. Nemli toprak kullanmanızı tavsiye ederim. Benim bu kullandığım toprak nemli olmadığı için ben hemen şöyle bir miktar sulama yapıyorum. Ama nemli toprak kullanırsanız ertesi günde sulamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Bitkileri sulama konusuna da şunu söyleyeyim. Akşam sulamaları sonucunda bitkilerde genellikle hastalıklar söz konusu olabiliyor. O yüzden gün içerisinde sulama yaparsanız daha uygun olacaktır. Bu videoyu istekler doğrultusunda elimden geldiği kadar hazırlamaya çalıştım. Yine farklı bitki ve çiçeklere dair
sorularınız varsa bana iletebilirsiniz. Böylelikle sizin için özel videolar hazırlayabilirim. Çiçek ve bitkilere dair soru ve görüşleriniz varsa bana yorumlarda iletebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Instagram hesabımdan da bana ulaşıp sorularınız varsa iletebilirsiniz. Instagram hesabımın linkini hemen aşağıya bırakıyorum. Oradan ulaşıp sorularınızı veya fotoğraflarınız varsa bana iletebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın.